Fadime'den Püf Noktalar Mutfağımdan herkese merhabalar arkadaşlar. Ispanaklı incecik yufkasıyla harika lezzetli bir börek hazırladım bugün sizler için. Oklava ya da merdane kullanmadan yufkalarımı sadece havalandırarak açıp şekil verdim. Detaylı tarif için videoma bekliyorum. Yoğurma kabımın içerisine 5,5 su bardağı unu alıp üzerine de bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Ortasında bir un havuzu oluşturup 2 su bardağı ılık suyu yavaş yavaş ekliyorum. Arkadaşlar dikkat ettiyseniz hamurumda kabartma tozu ya da hamur mayası kullanmadım. Bu tarif için hamuru ılık suyla hazırlamak önemli. Hem hamurun rahat açılmasını sağlıyor hem de kolaylıkla yoğrulmasını sağlıyor. Un serpmiş olduğum masamın üzerine hamuru alıp pürüzsüz hal alıncaya kadar güzelce yoğuruyorum. Sizler de bu detayı kaçırmayınız lütfen. Oklava ya da merdane kullanmayacağımız, hamuru tamamıyla elimizle havalandırarak açacağımız için hamurumuzun güzel bir şekilde yoğrulması gerekiyor. Hamurumu hiç dinlendirmeden 12 parçaya ayırarak 12 beze elde ediyorum. Un serpmiş olduğum bir tepsinin içerisine bütün bezeleri alıp üzerine de bir poşetle kapatıyorum hava almaması için ve bu şekilde bezeleri 10 dakika dinlendiriyorum. Bezelerim yeterli sürede dinlendiler. Yağlanmış olduğum masamın üzerine bezeleri sırasıyla alıyorum. Bu aşamada undan yardım almıyoruz. Her bir hamurun üzerine parmaklarımla bastırarak çay tabağı boyutunda açıyorum ve üzerlerine oda ısısında bekletilmiş olan 160 gram tereyağından sürüyorum. Yağlamış olduğum hamurlarımın 2 tanesi üst üste gelecek şekilde yerleştiriyorum. Böylelikle hem ara katlar tereyağlı oldu hem de üzerleri. 12 adet bezemiz 6 bezeye dönüşmüş oldu. Yufka açtığımızda 6 adet yufka elde etmiş olacağız. Hazırlamış olduğum yağlı hamurlarımı yağlamış olduğum tepsinin içerisine alıyorum. Üzerlerine hava almayacak şekilde poşetle kapatıyorum ve oda ısısında en az 1 saat dinlenmeye bırakıyorum. Arkadaşlar bu süre önemli. En az 1 saat dinlenmiş olsun ki yufkalarımız rahatlıkla açılabilsinler. Böreğimin iç malzemesi olarak ıspanak ve lor peyniri kullandım. 500 gram ıspanağı küçük küçük doğrayıp saplarından ayırdım. Üzerine bir su bardağı dolusu yağlı lor peyniri, bir çay kaşığına yakın karabiber ve 2 çay kaşığı tuz ilave edip bir yumurtayı da tüm olarak kullandım. Ispanak miktarı gözünüze çok gelmiş olmasın. Çiğden kullanıyoruz ve böreğimiz pişince bu ıspanak miktarı oldukça azalacak. Arkadaşlar hamur o kadar güzel dinlenmiş ki 1 saat içerisinde.
Gördüğünüz gibi yağlamış olduğum masamın üzerine aldım ve parmaklarıma sadece dokunarak orta büyüklükte açtım. Ardından havalandırarak, çekiştirerek sağa sola ara ara da havalandırarak hamurumu elimden geldiğince incecik açıyorum. Hamurumu açarken sizlerden küçük bir ricam olacak. Henüz kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olarak kanalımın büyümesine destek sağlayabilirsiniz. Bildirim zilini aktif hale getirirseniz her yeni videomdan haberiniz olacak. Videomun içeriğini faydalı bulduysanız beğeni yapmayı unutmayınız lütfen. Yorumlarınızı bekliyorum. Olumlu ya da olumsuz bütün yorumlarınıza elimden geldiğince dönüş sağlıyorum. Şimdiden desteği olan herkese çok teşekkür ediyorum. Yufkamı yeteri büyüklükte açtım. Yufkamın kenar kısmındaki hamurları kopartıyorum. Her ne kadar ince açmış olsam da kenar kısımlar yufkamın içerisinde piştiğinde sert kalacak. Ama ben böreğimin çıtır çıtır olmasını istiyorum. Ve iç malzememden bol bol ekliyorum. Kenar kısımları kıvırıp ıspanağımı kaplıyorum ve rulo haline getiriyorum. Rulo yaparken de yufkanızın orta kısımlarında kalınlık olursa rulonuzu yaparken de hamurunuzu çekiştire çekiştire sararsanız hiçbir şekilde yufkanızda kalınlık kalmayacak. Böylelikle incecik çıtır çıtır bir börek elde etmiş olursunuz. Her bir yufkamı açmadan önce masamı muhakkak yağladım. Böylelikle hem yufkalarım rahatlıkla açıldı hem de böreklerim pişerken üzerlerinin çıtır çıtır olmasını sağlıyor. Böreklerimi fırın tepsime alıyorum ve hiç dinlendirmeden pişmeye gönderiyorum. Arkadaşlar yufkalarımızın kenarlarından biriken hamurları da şöyle elimle şekil vererek küçük bir gözleme elde ettim. Bunu da ocağın üzerinde tavada pişiriyorum. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız lütfen. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Başka bir günde yeni bir lezzetle tekrardan görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.